Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir model başlayacağız. Modelimizde kullanacağımız ip şöyle bebe yünü orta kalınlıkta. İpimize uygun kullanacağımız şiş 3 numara. Model oldukça güzel, kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Hep birlikte başlayalım. İlmeklerimizi çıkartarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 2. Her model 4 ilmekten oluşuyor. En sonuna da 2 ilmek ekliyoruz. Şöyle. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi çıkardım. Daha sonra da bir sıra ters ördüm. Örgümün ön yüzüne geçtim. Şu şekilde. Şişimde 18 ilmeğim var. 18 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ters, iki düz. Sıra başında bir ters, iki düz. Daha sonra iki ters, iki düz örerek devam ediyorum. İki ters, iki düz. Sıra başında ve sıra sonunda bir ters olacak. Evet. 2 düz. Son kalan ilmeğimi de ters örüyorum. Yani bir ters. Daha sonra kenar ilmeğimi düz örerek birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizi düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Yani gördüğümüz gibi ilmekleri olduğu gibi örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters örerek ikinci sıra arka yüzünde devam edelim. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ters, sıradaki bakın iki tane düz ilmeğimiz var. Bunu iki kez örer gibi yapıyoruz. Yani bir kez ördüm, aynı yere tekrar batarak ördüm. Yani arada şöyle bir kez dolanmış gibi yapacağız. İlmeğin boyunu uzatmak için yapıyoruz bu işlemi. Sıradaki düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar aynı ilmeği düz ördüm. Bakın şöyle ikili ikili olacak. Tersleri ters örüyorum. Düzleri iki kez örerek devam ediyorum. Bir, iki. Arka yüzünde ilmeğin boyunu uzatarak farklı işlem yapacağız. Kenarda bir ters, daha sonra kenar ilmeğimi de düz örerek üçüncü sıramızı tamamladık. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir düz olan ilmeğimi düz ördüm. Bakın şu ikili olan ilmeklerim, yani iki kez örmüştüm bu ilmeklerimi. Şöyle çıkartarak sağ şişimi aldım. Tekrar bunları sol şişime aktardım. İkisinin ikinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkartarak aldım. Ve daha sonra bu ikili olan ilmeğimi ikisini bir topladım, düz ördüm. 2 düz ilmek aralarda. Bu iki kez ördüğüm
ilmekleri şu şekilde alıyorum şöyle. Tekrar sol şişime aktardım. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım ve sıradaki iki ilmeğimin ikisini bir toplayarak düz ördüm. 2 düz ilmek. Bu ikili ters olan ilmekleri de boyunu uzatarak sol şişime aktardım. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım ve sıradaki ikili olan ilmeğimi de ikisini bir toplayarak düz ördüm. Bu şekilde devam ediyoruz. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden önce bir düz, daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Evet. Bakın şöyle. Şimdi kenar ilmeğinden sonra 5. sıra ön yüzündeyim. Bir ters, iki düz. Bir ters, pardon, iki ters aralarda, iki düz örerek 5. sıra ön yüzünde devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Evet, modeli 6 sıradan tamamladım. Model böyle devam edecek. Bakın. Bir kez daha kuralım hemen. Birinci sıradan başlayalım. Birinci sıra ön yüzündeyim. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modeli tekrar kuruyorum. Birinci sıra ön yüzünde. Bir ters, iki düz. İki ters, iki düz devam ediyoruz. Ortalarda iki ters, sıra başında ve sıra sonunda bir ters. Yani ilmeklerimizi olduğu gibi örelim. Düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Modelde kaydırma yok. Birinci modeli nasıl kurduysak aynı şekilde devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi de düz örerek birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra düzleri düz, tersleri ters örerek devam ediyoruz. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ters, iki düze gelince bu iki düzü iki kez batarak örüyoruz. Bakın bir kez düz olarak ördüm. Aynı ilmeği tekrar ördüm. Bir kez ördüm. Aynı ilmeği tekrar ördüm. Bu iki düzde bu işlemi yapıyoruz. Terslerimizi ters örelim. Düzleri iki kez şöyle. Üçüncü sıra ön yüzünde sıra sonuna kadar devam ediyoruz bu işlemi yaparak.
Evet. Üçüncü sıra ön yüzünü bitirdim. Şimdi dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir düz. Bakın burada şu iki kez ördüğüm ilmekler var. Bunları böyle aldım. Bakın birini bırakıyorum. İlmeklerimi alıyorum. Daha sonra bunları sol şişime aktardım. Arka boşluktan bir ilmek çıkartarak aldım. Ve sıradaki iki ilmeğimi düz ördüm, ikisini bir toplayarak. Arada iki düz. Bu ikili ilmekleri şöyle aldım, ilmeğin boyunu uzattım. Daha sonra arka boşluktan bir ilmek çıkardım ve sıradaki iki ilmeğimi düz ördüm. Düz olan ilmeklerimi düz, bu iki ters olan ilmeği şöyle alarak önce boyunu uzatalım. Daha sonra arka boşluğundan bir ilmek çıkartıp alalım ve bu iki ilmeği de ikisini bir alarak düz örelim. Evet, dördüncü sıramı da tamamladım. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ters, iki düz. İlmekleri olduğu gibi örüyoruz. Beşinci sıra ön yüzünde tersleri ters, düzleri düz örerek devam ediyoruz. Altıncı sıra arka yüzünde yine ilmekleri aynı şekilde örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters örerek son sıramızı tamamlayalım. Modeli iki kez kurduk. Gördüğünüz gibi model oldukça kolay. Yani örgüye yeni başlayanlar bile bunu kolaylıkla yapabilirler. Evet, son sıramızı da tamamladık. Düzleri düz ördük, tersleri ters ördük. Altıncı sıra arka yüzünde. Bakın, şimdi model yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Tabii ki model ilerledikçe daha da güzel görünecek. Bir parça da daha önce hazırladım. Şöyle göstereyim. Aynı şekilde modelimizi kurduk. Model böyle devam ediyor. Modelin arka yüzü de şöyle. İki ters, iki düz lastik görüntüsü. Zaten lastik gibi yapılan bir model. Sadece iki sırada farklı bir işlemimiz var. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz bu modeli. Yelek, hırka, süveter, atkı, bere, bebek battaniyesi hepsinde kullanılabilir. Patik, çorap. Şöyle bırakıyorum. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.